Merhaba arkadaşlar. Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere geleneksel probiyotik ev tarhanası yapıyorum. Yaklaşık bizim ailede 200 yıldır bu tarifi kullanıyoruz. Bu tarhana otumuz dün yıkadım. Bağını çözmeden astım. Sularını süzüp kuruttum. Çünkü tarladan toplanıyor bunlar. Topraklı oluyor. Bir soğuk suyla yıkadım. Kuruttum. Hazır. Daha sonra 3 kilo kuru soğan, 3 kilo kırmızı biber, 3 kilo yerli domates kullanıyorum bu defa. 3 kilo da süzme yoğurdu. Süzme yoğurdum da market değil, doğal yoğurt. Köylüm özel yaptı bana. Daha sonra ununu ilave edeceğiz. Şimdi malzemeleri bu şekilde. Hazırlanışını gösteriyorum size. Tarhana otumuzu 2 tencerede yapacağım ben, malzeme çok olduğu için. Önce tarhana otumuzu koyuyoruz. Soğanımızı kolay soğumanın yolu 4'e bölmektir. Çok çabuk temizlersiniz bu şekilde. Daha sonra şunu 2'ye bu şekilde koyuyoruz. Çünkü ben bunlar piştikten sonra blender yapacağım. Daha sonra da süzgüden geçireceğim. Bu şekilde soğanımız hazır. Bir tane de biber göstereyim. Bir de şöyle iri iri doğrayacağız. Çekirdek kalmamasına özen gösterelim lütfen. Soğan da o kadar keskinmiş ki gözlerim yandı. Evet, kalmadı. Ay, tarhana otu mis gibi kok. Eğer tarhana otu bulamıyorsan pazarlarda satılıyor tarhana otu. Bulamazsanız bir demet, ben çünkü Ankara'da uzun yıllar yaşadım. Tarhana otu bulamıyordum. O zaman bir demet dereotu koyun. O da mis gibi kokuyor. Şöyle gelişi güzel domatesimizi doğruyoruz. Arkadaşlar, soğanımız, biberimiz, domatesimiz pişti. 2 tencere görüyorsunuz azaldı. Buhar ekranı kapladı. Şimdi içinden, altından tarhana otunu çıkarıp blender yapacağım. Evet arkadaşlar, içinden tarhana otlarını temizledim. Buraya bıraktım. Şimdi blender yapacağım. Evet arkadaşlar, 2 tencerenin blender yaptım. Şimdi çöp veya kabuk kalmasın diye blender yaptığımı bir de süzgüden geçireceğim. Şu şekilde. Çöp kalmasın diye.
Çok kaynak olduğu için elimi sokamıyorum. Arkadaşlar, sosumuz kaynattım. Bizim 200 yıllık geleneklerimize göre unu kaynak sostan önce bir haşlıyoruz, pişiriyoruz. Soğuduktan sonra 6 veya 8 saat sonra yoğurdunu veriyoruz. Şimdi 5 kilo unumu eledim. Un kokusu olmamak için biz bu şekilde yapıyoruz. Tabii 200 yıllık gelenek, bizim aile geleneğimiz. Sosumuz şu kıvamda, bakın. Böyle çeker. Tam arada karıştıracağız. Un pişecek buradaki amaç. Tarhananız lezzetli olacak, un kokusu olmayacak. Hamurumuz iyice soğumadan sakın yoğurt vermeyin. Tarhananız ekşi olur. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Biraz daha karıştırayım. Çok ağırlaştı, artık karıştıramıyorum. Bu kadar yeter. Çok sıcak. Şimdi önce ben 1 saat bunun ağzını kapalı. 1 saat sonra ağzını açıyorum. Bir saat bu şekilde kapalı. 1 saat sonra ağzını açıyorum. Soğumaya bırakıyorum.
Evet arkadaşlar, hamurumuz görüyorsunuz nasıl terledi, pişti. Bakın. Mutlaka hamurunuzu böyle bu şekilde pişirin. Çiğ olup kokmasın. Bu şekilde şöyle kaldırayım. Hamurumuz ılıdı. Sıcak değil, soğuk değil. Sıcakla soğuk arası. Bu şekilde. Şimdi yanlış yaptım. Önce her neyse. Sus, elim kirlenecek. Şöyle yapıyorum. Bu 2 kilo yoğurt. Bu da 3. kilo. 2 kilo bir daha 3 oluyor. Bunun probiyeti yoğurtla oluyor. Şimdi yoğurtla hamuru, ılık hamuru iyice yedirirsek birbirine, işte bizim tarhanamızı probiyotik yapan bu yoğurt oluyor. Bir de yoğurdu ben tam 2 saat oldu buzdolabından çıkardım. Ilıttım. Eğer yoğurdunuz soğuk, hamurunuz sıcak olursa olmaz. Hamur soğuğa yakın ılık, yoğurt da ılık olacak. Şimdi bu hamuru, bu yoğurdu çok güzel yedirmemiz gerekiyor. İyice yedirirsek yarına bu tarhanamız hazır olacak. Kabaracak. İçine tuz koymadım. Kabardıktan sonra tuz konur. Yani tarhanada ölçü birebirdir. Ben 3 katı yaptığım için 3 kullandım. 3 kilo soğan, 3 kilo biber, 3 kilo domates, 3 kilo yoğurt. 4, 3. Şu anda 5 kilo un girdi. Yarın tabii tarhanayı sererken de 1 kilo daha gider, 6 kilo. Şu anda 5 kilo un. Biraz hızlı yapacağız. Bu karıştırma işlemini, hamurumuzun o ılık halini kaybetmek istemiyoruz. Arkadaşlar ben bir 15 dakika yoğurdum. Şimdi şey yaptım. Yoğurtla hamuru iyice birbirine karıştı, özdeşleşti. Bu şekilde. Şimdi güzelce örtüyorum. Şimdi saat 8, akşam 8. 8 mi kaç? 8. 9. 9 olmuş. Yani yarın sabah 7'ye kadar bu kabaracak. Kabarmazsa bir gün daha bekleriz. Şimdi güzelce örteceğim. Burası bir 10-12 santim var. Şimdi üzerine hafif un serpiyoruz. Kapağını kapatacağım için. Nemini alması için. Şimdi hafif buhar yapacak. Tamam, bu kadar yeter. Kapağını kapatıyoruz. Tarhanamız uykuya gidiyor. Yarın sabaha kadar uyuyacak. Yarın sabah görüşürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım tarhanamız nasıl olmuş. Terlemiş bakın. Gördünüz mü? Terı. Tarhanamız tam 2 katına çıkmış. Şimdi ben bunu
temiz örtü serdiğim örtünün üzerine şey yapacağım, dağıtacağım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tarhanamız nasıl? Sadece yoğurtla. Bakın gözenekleri görüyor musunuz? Tam 2 katına çıktı. Çok güzel kabardı. Sadece yoğurtla probiyotik tarhanamız dökülmeye hazır. Şöyle göstereyim. Tam istediğim gibi oldu. Yoğurt gerçek olunca tarhana böyle güzel oluyor. Bir de kokusunu duymanızı isterdim. Oh, mis mis gibi kokuyor. Tarhana otu da koyduk. Şimdi balkona döküme gidiyoruz. Şimdi masamız örtüsüne biraz un serpiyoruz. Tarhanamın kabarması için tuz koymadım. Yoksa geç kabarıyor. O yüzden ben şimdi şu şekilde tuzumu serpiyorum. Hem kolay kurumasını sağlıyor bu tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhanamızı görüyor musunuz? Şu şekilde hazır. Önce büyük parçalar dökeceğim. Sonra kurudukça küçülteceğiz. Bakın nasıl sünger gibi kabarmış tarhanamız. Bu anneannemin anneannesinden 200 yıllık geleneksel tarhanamız böyle. 24 saatte bizim bu tarhanamız hazır oluyor. Çünkü biz yoğurdunu çok fazla kullandığımız için mayalanması çok güzel oluyor. Probiyetiği. Bir de yoğurdu çok olduğu için yerken kremalı çorba gibi içeceksiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Un tarhanası değil bu. Sebze ağırlıklı ve yoğurtlu. Bol probiyotik. İki masa çıkacak. Birinci masam tamamlanmak üzere. Bakın alt kata indikçe köpükler nasıl görüyor musunuz? Ne kadar güzel kabarmış. Fosur fosur. Şimdi ikinci masayı da döküyoruz. Biraz önce unladım. Tuzladım. Çünkü içine tuz atmadığım için. Toplamda tam bir kase, iki masaya, bir leğene, bir kase kaya tuzu kullandım. Şimdi tekrar dökmeye başlıyorum. Allah'ım sağlıkla yemeği nasip etsin.
Evet arkadaşlar, tarhanalarımız görüyorsunuz, bakın kek gibi kabardı. Üzerleri kurudu. Şimdi bu üzerlerini çatlatacağız. Bakın içi nasıl tekrar mayalanmış. Gözenekleri bir göster. Şimdi bunları böyle teker teker açıyoruz, kek gibi kabaranları. İçleri kuruması için. Daha sonra bunları küçük parça kuruyunca küçük parçalara böleceğiz. Ama çok güzel mayalandı. Güneş mayası da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde tarhanamız biraz suyunu çekti. Şimdi ben vuracağım. Buraya hamurumu bu şekilde yoğurdum. Bakın çok sert bir hamur oldu artık. Suyunu çekti. Şimdi buradan böyle bir parça koparıyorum. Sonra şu şekilde yapıyorum. Böyle olunca çok çabuk oluyor. Şimdi şu şekilde bunu bu şekilde tepsiye atıyorum. Bunu artık ben bir daha koparıp parçalamıyorum, bu şekilde. Bunu kurutacağım şimdi ben. Kuruyunca robotta çekeceğim, eleyeceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, küçük küçük böyle doğradığımız, böldüğümüz tarhanalarımız kurumak üzere. Kurumadan robottan geçirmek zorundayım. Kuruyunca bunlar geçmez. Şu şekilde alıyorum. Şimdi bunu çekmeye gidiyorum. Robottan geçirdim şu şekilde. Yarısını bir eleyeceğim. Çünkü iri kalsın istemiyorum. İrilerini kurutuyorum, bir kez daha çekiyorum. Şöyle göstereyim, zamanınızı anlayın. Şimdi bunları salon masamın üzerinde çarşafımı serdim. Onun üzerine seriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bunu bir kez daha, bir yarım saat daha kurutacağım. Bir kez daha çekeceğim. Bu oldu ama bunu şimdi gidiyor. Kurumaya gidiyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone çok önemli benim için.
Yorumlarınızı bekliyorum. Tarhana ile ilgili yorumlarınızı yazarsanız birlikte paylaşırız. Bu annemin doğal probiyotik tarhanasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen deneyin. Toplamda 2 günde bitiyor bizim tarhanamız. 7-8 gün, bir ay sürmüyor. Çünkü bizim yoğurdu fazla olduğu için erken kabarıyor. Probiyotiği fazla oluyor. Unu az, yoğurdu fazla, malzemesi fazla tarhanamız. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Şimdi arkadaşlar, ben tarhanamı kurutmadan önce derin dondurucuya yaş tarhana ayırdım. Yaş tarhananın lezzeti bir farklı oluyor. Bizim adet türede tarhananın piştiği gün yeşil börülceyle, taze börülceyle birlikte bunu pişireceğim. Daha sonra sizlere bu tarhana çorbasının sunumunu göstereceğim. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.